toplumun kalıplarından hala kurtulamamış ve o toplumun kalıplarına baş kaldıran bir karakter diyebiliriz. Erkek çocuğun farklı bir tabii ki. Geleneksel bir tavrı Ben var. gelenekseli zaten temsil ediyorum orada. Kadın filmlerinin erkek karakteri olmak çok güzel. Kuru yemişçi baktı ona, bana baktı. Ona sordu önce buyurun abi diye. Zaten bir zaman geçirildi ve siz izlediniz. Kahvehanede arka masada aynı konu konuşulurken dinledik. Dehşete düştüm gerçekten. Kostümler de oradan alınmış. Oradan galiba. alındı. Onun Evet. etkisi de- Evet evet. Evet. Ya Benim birebir kombinimle 3 kişi gördüm ben. bu film yüzyıllarca kalacak ve annenizin hatırası yaşayacak. Bırakın dedim annenizin hatırası yaşasın. Siz kendi sinema kariyerinizde nereye koyuyorsunuz? Özellikle o yaşta bir kadının hikayesinin anlatılıyor olması beni çok cezbetti. Cide'nin gerçekten burada hakkını verelim. Bambaşka, insanları bambaşka. Aslında filmdeki karakterlerden biri de Cide. Aysun Öz'le Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün benim de çok sevdiğim, çok beğendiğim ama zaten ödüllerle de kanıtlanmış bir filmi konuşacağız. Mukadderat'ı ve nihayet vizyona girdi. Kah güldüğümüz, kah ağladığımız ve pek çok sorunun da böyle tatlı tatlı yüzleştiğimiz bir film olmuş Mukadderat. Ve elbette Mukadderat'ı sevgili Aslan Gürbüz, Osman Sonat ve yönetmen Nadim Güç'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, pek çok festival, pek çok ödül. Bunları konuşacağız. Ama ben izninizle önce herkesin merak ettiği bir soruyu, aslında herkesin böyle kafasında uyanan bir cümleyle başlamak istiyorum. Şimdi biz sizi kadınları ön plana çıkardığınız, kadın hikayeleri anlattığınız yapımlarınızla, dizilerinizle tanıyoruz. Bu film de öyle. İlk uzun metraj filminizi de yine bir kadın hikayesi üzerinden aldınız ve çok da naif anlatarak bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz, dediğim gibi farklı duygulardan duygulara savrulduğumuz, içinde pek çok da janranın bulunduğu aslında bir film. Yine bir kadın hikayesi. Kadın hikayelerini en iyi anlatan erkek yönetmen diyebilir miyiz? Artık böyle bir şey söylemeye başladık bence. Bilmiyorum yani başkaları derse estağfurullah derim bir ama ya yine de senelerdir gerçekten kadın hikayeleri çekiyorum televizyonda özellikle. Tabii bu en başta tesadüftü ki inanmam tesadüf ama ancak öyle tanımlayabiliyorum. Ama sonra gerçekten benim tercihim oldu. Daha doğrusu hep o tarz hikayeler anlatmayı kendime bir meydan okumak olarak gördüğüm için çünkü çok daha zor olan aslında benim tercih ettiğim şey. Hep öyle hikayelerin peşine düştüm. İyi ve kadın hikayelerinin peşine düştüm aslında. Burada da bu filmde de biraz Erdi ile de daha önce tanıştığımız için senaristimiz Erdi Işık'la o da beni biliyor buna karşı çıkamayacağımı. Gerçekten ilk uzun metrajımda böyle bir kadın filmiyle geldi bana ve ben de tabii ki buna karşı koyamadım ve gerçekleştirdik. Evet. Hemen Aslan Gürbüz'e dönmek istiyorum. Ya bu kadar çok kadın filmi dedikten sonra sizin de orada çok kilit bir rolünüz var. Annesine aslında destek olan, belki biraz erken, şimdi evlenmek isteyen bir anneden bahsediyoruz. Erken olması ama anneyi desteklemesi, filmin genel olarak bir kadın hikayesi anlatması, sosyal medyadan da takip ettiğim ve izlediğim kadarıyla sizin de bu tip meselelere çok net, açıkta bir tavrınız var kadın meselesine. Yani her oyuncunun olması gerektiği gibi ya da bu ülkedeki kadın vatandaşların olması gerektiği gibi diye düşünüyorum. Sadece kadınlara da özgü değil, arkadaşlarımız da Evet. o durumlarda tavırlarını net koyup bir şekilde o bizim haklarımızı savunuyorlar sağ olsunlar. Reyhan'a dönecek olursak da annesinin yetiştirdiği bir kız çocuğu olarak o yetiştiği küçücük yerden çıkıp o küçücük yerdeki insanların deyimiyle yırtmış ama o toplumun kalıplarından hala kurtulamamış ve o toplumun kalıplarına baş kaldıran bir karakter diyebiliriz ez cümle. Evet. Aslında normalde bizim aile yapımızda eşi ölen erkek hemen evlenmek isteyebilir ve bu da gayet normal karşılanır. Çünkü işte hayatını devam ettiremez denir, o denir, bu nedir ve çocuklar da buna destek olur. Şimdi bu hikayede eşi ölen annenin ardından hemen yalnız kalmaktan korkuyor. Bir gün sonra bir de. Çünkü üstelik bir gün Evet, sonra. bir gün Evet. sonra. Çünkü bir gün olması orada bir şeyleri değiştiriyor. Özellikle sizin oynadığınız karakter açısından değiştiriyor tabii ki kız çocuk. Ama orada erkek çocuğun farklı bir tabii ki geleneksel bir tavrı Ben var. gelenekseli zaten temsil ediyorum orada. Evet. Kadın filmlerinin erkek karakteri olmak çok güzel. Ben de bu cümlemle destek vermiş olayım. Erkek karakterli işler bazen gerçekten yorucu olabiliyor. O kadının temsil ettiği duyguyu, kadının yaşadığı şeyi gösterirken ona aslında karşı olan erkek karakteri oynamak, o işte
kapalı, tutucu, bağnaz erkeği oynamak hoşuma gidiyor. Yani böyle bir insan olmasam bile normal hayatımda o temsiliyeti canlandırmak ve nasıl gözüktüğünü görmek hoşuma gidiyor benim de. O yüzden ben de seviyorum kadın hikayelerinin erkek karakteri olmayı. Evet, ama oradaki karakteriniz o kadar gerçek ki. Sanki hani o bölgeden çıkmış birisiniz ve gerçek biri Evet, gibi bunu oynuyorsunuz. Cideliler de böyle Cideliler düşündü. de, evet. Cideliler de böyle düşündü. Bir markete alışverişe gittim. Cem Zeynel Kılıç, Reyhan'ın kocasını oynuyor. Onunla birlikte bir alışverişe gittik. O tabii İstanbullu'yu oynadığı için böyle güzel ceketler, pantolonlar giyinmiş. Kuru yemişçi baktı ona, bana baktı. Ona sordu önce, buyurun abi diye. Beni boş verdi ya, ben zaten oralıyım. Bir de hani böyle çok tanınmaz da bir haldeydim yani genelden. Sahne kostümüyle. Evet, sahne kostümümle gitmiştim yani, bel çantamla, tişörtümle, pantolonumla. Cideliler de beni cideli sandılar orada gerçekten. Çok hoşuma gitti bu. Evet, ama orada zaten bir zaman geçirildi ve siz izlediniz. Evet, Halkın içine, evet. kahvehaneye Evet, evet. oturdunuz, Ya markete gittiniz. insanlar yani zaten aynı şeyleri konuşuyorlardı. Ya biz mesela senaryoda bazı şeyleri gördüğümüzde ya bunu konuşuyorlar mıdır hala dedik. Ama kahvehanede arka masada aynı konu konuşulurken dinledik. Dehşete düştüm gerçekten. Yani boşa düşmediğimiz, gerçek bir yerden kaynak aldığımız bir hikaye olduğunu aslında orada fark ettik yani. Cide'de insanların arasındayken. Aslında çıkış noktanız da oydu galiba. Bizim senaristimiz Cideli, Erdi Işık. Erdi aslında bu hikayeyi bir küçük kurgusal bir şey katıp annesinden ilham alarak yapmış. Hı hı. Annesi o bölgenin ilk pansiyon işleten kadın esnafı. Oradan yola çıkarak yapmış. Tabii ya ben Cideli değilim. Ben hayatımda ilk defa Cide'ye gittim. Hepimiz. Evet, yani hepimiz. Yani Erdi hariç hayatımızda ilk defa Cide'ye gittik. Ama şöyle oluyor, oraya gidince gerçekten hani şimdi stüdyo mantığı aslında biraz burada bana sinemada hep böyle uzak geliyor. Ya biz bunu İstanbul'da kasaba gibi görünen bir yerde de çekebilirdik. Beykoz'da İsmine da Cide de çekebilirdik. demeyebilirdik. Ama hep beraber oraya gidince şöyle oldu. Cide'de bir zaman akışı var. Yani her Anadolu kasabasında var tabii ki ama Tabii. farklı bir zaman akışı, farklı bir konuşma şekli ama uzaktan o tasarladığımız ya da hayal ettiğimiz Karadeniz'deki bir konuşma şekli değil. O zamanı, o insanları görünce gerçekten anlattığınız hikayede, oynadığınız hikayede bir şekilde farklılıklar oluyor. Oradan Cide'den çok büyük destek aldık her açıdan. Bu arada Beslendik. insanların kendisi de çok yardımseverdi. Hem de gerçekten orada geçirdiğimiz bir 25 gün, 26 gün gibi bir zaman geçirdik toplamda. O 26 gün zaman içinde gerçekten biz bir yandan onlarla iç içeydik, bir yandan da onları anlatan bir film yapıyorduk. Yani ve o bizi iyi hissettirdi sonunda. Evet. Alışveriş de yani kostümler de oradan alınmış Oradan galiba. alındı. Onun Evet. etkisi de. Evet, evet. Evet. Yani Benim birebir kombinimle 3 kişi gördüm ben. zaten Gerçekten. ben hikayeye başlamadan önce yani ekibe şunu söyledim ki Nur abla böyle şeylere çok alışıktır. Yani oraya gidin, oradaki insanların kapılarını çalın ve insanlardan eski kıyafetlerini isteyin. Yani bu bir şey değil, bu bir ayıp değil yani istersiniz. Ve bizim zaten çalıştığımız evin de öyle bir hikayesi vardı. Evet, çok O güzel. çalıştığımız evin büyük annesi bir süre önce vefat etmişti. Ve o ev aslında o kadından kalmaydı. Ve Nur abla gerçekten o hanımefendinin hatırasını canlandırdı. Onun kostümlerini giydi, onun oturduğu koltuklarda oturdu, onun yattığı, yatakta yattı. 2 tane kızı ve bir tane oğlu vardı o Yani hanımefendinin. gerçek bir yas eviydi. Evet, yani orası filme büyük bir katkı, hissiyat sağladığını düşünüyorum ben. Özellikle de hani çok istedim o evi gördüğümde. Ve hani hanımefendilere de şeyi söylemiştim ben. O da oldu bence. Biz yani tamam siz bu çünkü bir küçük böyle şeylerdi. Ya annemiz daha yeni vefat etti hani El alem el ne alem der? ne der? Hani tam olarak bizim filmin içindeki şeyi söylediler. Evet, El alem ne der? Ya işte daha yeni cenazeleri oldu. Biz ne yapıyoruz demez mi? Ben de onlara şey demiştim. Yani siz bu evi korumak isteyeceksiniz annenizin hatıralarını ama bir yerden sonra elinizden kayıp gidecek ve bu ev yok olup gidecek her şeyiyle. Ama bu film Kalıcı. yüzyıllarca kalacak ve annenizin hatırası yaşayacak. Bırakın dedim annenizin hatırası yaşasın ve sağ olsunlar çok büyük destek sağladılar. Ve oynadılar da. Evet ve oynadılar da. Evet. Yani Onlar- cenaze sahnesinde Cenaze 2 tane sahnesinde hanımefendi varlar. var.
İlk böyle yan Evet, yana Mevlüt. kesilen Mevlüt sahnesinde orada bir planda kestim onlara. Onların hatıra olsun diye. Evet, çok güzel bir hatıra olmuş Evet, ama evet, gerçekten hani o açıdan da. Tüm bu hikayenin içerisinde Cidelilerin olması, böyle bir kadın hikayesi olması, sizin sinema yolculuğunuzda farklı bir yere oturan bir filmmiş gibi duruyor yani izlediğimizde. Çünkü çok özel bir film bu kadar destek alması gibi. Bence gişede de göreceğiz bunun karşılığını. Bir de bazen böyle gülüyoruz, bazen ağlıyoruz. Evet ödüllerle dönüyor ama gişede de dediğim gibi çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Ya böyle özel bir filmde rol almak. Hani siz kendi sinema kariyerinizde nereye koyuyorsunuz? Benim için çok özel bir yerde. Yani bana ilk teklif geldiğinde öncelikle senaryoyu çok beğendim. Özellikle o yaşta bir kadının hikayesinin anlatılıyor olması beni çok cezbetti. Daha sonra Nur abla. Evet. Nur Sürer gerçeği var yani. Ve bu film ben ilk böyle okuduğumda gerçekten bağımsız festival, hani bağımsız festival sanat filmi, o klişesi ya da bu böyle bir kalıbı var ya. Film hem senaryosu gereği belli kalıplara böyle bir baş kaldırıyor. Bu durumuyla da baş kaldırdı bence. Evet. Aldığı ödüllerle baktığımızda. Yani biz hep böyle gene Anadolu'ya dışarıdan gelen bir erkek ve işte insanın o karanlık duyguları, kasvetli o havalarda anlatıldığı filmleri aslında izliyoruz ya bir şekilde Evet. festivallerde. Hep bir kötücül taraf vardır ya. Hı hı. Bizde o yani kötü bir şekilde iyiye evriliyor. Burada da o kalıba baş kaldırıyor ve filmin sonunda göreceklerdir. Tüm emekçi kadınlara hitap edilen, bilmiyorum daha evvel var mıdır böyle örnekleri ama filmin sonunda bu yazıyor ve oranın Erdin'in annesi de olmak üzere Hı hı. oradaki emekçi kadınların fotoğraflarıyla bitiyor. Dolayısıyla benim meslek hayatımda Nadim'le hem Erdil'le hem de Nur Sürer'le çalıştığım için Osmanlı biz zaten daha önce çalışmıştık. Bu da zordu mesela tercih ederken. Biz cinsel gerilimi yüksek iki partneri oynamaktan bir anda abi kardeşi oynayacaktık. Dolayısıyla benim için çok özel bir yerde bu iş. Olacak da yani. O bölgede olmak, o insanlarla birlikte çalışmak. Hani bazen böyle bir film gelir ve başka bir yer olur ama Şehre bu bir film şehre gelir. bir film gelir. Bu hani normalde film izlemek için yani gösterilmek için giden filmler için bunu söylüyoruz ama hele bir de film çekiliyorsa o kasabada, o bölgede bambaşka bir yer. Yani o filmden önce ya da o filmden sonra insanların şey var. hayatında değiştiğini düşünüyorum. Böyle, Kesinlikle. ya ben kendi fikrim bu. Öyle bir şey o film orada bir iz bıraktı diye düşünüyorum. Ne dersin? Bence bırakmıştır çünkü o zaman bizim Avrupa Kupası mı vardı? Evet, Biz evet. setten çıkıp onlarla birlikte maç izleyip maçı aldığımızda kaşıklarla onların bir yöresel kaşıklarla oynaması var. Kaşıklarla oynuyorduk ya da minibüse biniyorduk onlarla birlikte. Onların işte pazar dönüşüne tekabül eden zamanlarda. Biz E, böyle dolmuşa binip geziyorduk falan bütün ekip. Ya bir de yani Çok güzel. Cide halkı şöyle yani Çok hevesliler. vardır yani böyle tabii ki Anadolu'da bir sürü kasaba vardır ama onların üzerine anlattığımız için söylüyorum. Gerçekten bu filmi hiçbir sinemaya koymasak, DVD'lere bassak, onlara hediye etsek dünyanın en mutlu insanı olurlar. Herkese de Cidemiz diye gezdirirler. Gerçekten Evet. gösterirler. Her gün defalarca izlerler. O yüzden onların hayatına ya bu kadarı fazla bile küçücük bir şey yapsanız bile onlar aslında çok mutlular. Çünkü Gerçekten çok özel mutlular. insanlar. Bir de hepsi gerçekten. geliyordu. Hepsi geliyordu böyle. Osman Bey biz de kumpanyaya yazıldık. Biz de Evet. kumpanyaya yazıldık. Evet, Yani. gelip oynadılar da. Çünkü bayağı- arka planda gözükecekler, bir Evet, şey evet, olacak evet. falan ve çok mutlulardı, çok heyecanlılardı. Ya yani. çok güler yüzlüler, yaşadıkları yer doğayla çok iç içe ve yani özellikle adım başına 4 köpeğin düştüğü ve yani o Evet. gerçekten o sahil kasabasının sokak hayvanlarına baktığı, herkesin çok güler yüzlü olduğu ve herkesin Cidemizi nasıl buldunuz dediği çok fazla bence misafirperver. Evet, Türkiye'nin evet, birçok yerinde Biraz ütopik bir bulundum yer ben gerçekten. ama Evet. Cide'nin gerçekten burada hakkını verelim. Bambaşka, insanları bambaşka. Aslında filmdeki karakterlerden biri de Cide. Evet, Evet, Yani kesinlikle. başrolle Evet. yakın bir rolü Kesinlikle, var kesinlikle. Cide'nin de. Evet, evet. Yani zaten öyle denizle, işte ormanla, öyle Dağla. küçük kasabanın ve dağlarla kasabanın birleşmesi çok az rastlanır bir Tabii. doğa. Yani onun için gerçekten inanılmazdı. Memleketimizin nadide köşeleri Evet. bir tanesi. Ne mutlu ki Keşfetmiş olduk, evet. sinema filmiyle keşfedildi ve tarihe de bir not düşüldü. Bu da bence çok kıymetli söylediğiniz gibi.
Tabii biz filmi hani başından beri böyle şöyle film ya da böyle film demiyor. Bir sanat filmi, evet sanat filmi ama gişeye de oynayan bir film. Biz sanat Ee, yapıyoruz yani. Sinema bir sanat evet. olduğu için hani bir Filmin kendisi sanat olmuş sanat oluyor işi yani. yapıyoruz Evet. yani. Hani bu Ama tartışmaları şunun için hani aslında yani vizyon filmi dedikleri şeyin ne demek olduğunu, festival film denilen şeyin ne demek olduğunu ben senelerdir kendi içimde tartışıyorum ve insanlar da birbiriyle tartışıyor ama bu tartışmanın aslında bir sonu yok. Yani sadece bu tanımları çok daraltmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz öyle bir tartışmaya sebep olduk biz gittiğimiz her yerde. Bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Yani bu bir vizyon filmi mi ya gibi bir şey oldu insanların gözünde. Biz de evet vizyona gireceğiz doğru. Yani Evet. sinemalara geleceğiz evet. Ama biz bir hikaye anlatıyoruz ve bir derdimiz var. Gerçekten büyük bir derdimiz var. Bir karakter, bir karakteri bir yerden alıp bir yere götürüyoruz. Hikayenin bütün öğeleri var. Sinemanın da bütün öğeleri var. Biz hani şükürler olsun kendimizce şey insanlarız, entelektüel insanlarız. Ve bu entelektüel birikimimizi bir şekilde bu filme yansıtmak istedik. Ama bu yani hani başka türlü bakılıyor. Bence gerek yok. Yani biraz rahatlayalım. Çok gerginiz. Her Evet. konuda olduğu gibi Evet. burada da çok gerginiz. Gergin olmamıza gerek yok. Sakin olsun herkes. Yani biz güzel bir film yaptık. Evet. 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 Osman güzel- ara akım diyor. Evet, biz Ara güzel akım. bir film. Evet, ben öyle diyorum. Ara akım diyorum mesela. Ya ana akım mı festival? Ara akım. Ara. Neden? Çünkü kullandığımız kodlar her yerden. Yani oradan o kodu kullanmayalım, festival filmi gibi gözükür. İşte şey yapmayalım, popüler gişe filmi gibi gözükür. Bunlara takılmadık. Hatta Evet. ben şey diyorum, bir Bob Marley şarkısı gibi bizim filmimiz. Evet. Çok büyük dertleri çok güzel melodilerle Kesinlikle. anlatıyor. Çok güzel. Çünkü Bence kaygımız güzel tarif. yoktu. Evet. Herhangi Evet, bir evet. kaygımız Evet, yoktu bir kaygımız yoktu ya. Biz festival bu arada festivale yapalım diye yola çıktık. Hı hı. Ama yani şöyle yapmadık yani. Festival filmi nedir abi? Şöyle şöyle şeylerin olması lazım. Uzun Gibi uzun bir sahneler yapmadık. falan. Ya böyle kodlarla yapmadık. Biz bir hikaye anlatmak istedik ve bunu herhangi bir kaygıyla yapmadık. Sadece hikayemizi anlattık. Evet, yine sinemanın sanat yönünden Evet. faydalanarak Evet, yapılmış. evet, evet. Ama neticede dinamikleri farklı ki sanat filmi gişeye oynamaz ya da gişede gösterilen film sanat filmi olamaz ya da ödül alamaz gibi bir şey. Bence dünyada da bu yıkılıyor. Yani Yok, zaten Cannes Film çok Festivali'ne az kaldı. baktığımızda neye dönüştü ya da Oscar'a baktığımızda neye dönüştü? Aslında hepsi birbirinden etkilenen festivaller bunlar. Biraz işte aslında Cannes ya da işte Avrupa'daki festivaller özellikle de Cannes biraz Oscar'ımsı, Oscar'da biraz kanımsı Evet. gibi oldu son yıllarda. Bu arada ben hani izleme alışkanlığımız tabii ki bizim öyle uzun uzadıya giden işte uzun uzadıya sahnelerin olduğu filmleri biz de izliyoruz, izleyebiliyoruz. Öyle bir alışkanlığımız var. Ama benim derdim şu aslında yani o yanlış anlaşılmasın istiyorum. Seyirciyle göz göze gelmeyen, empati kurulacak herhangi bir Hı hı. hikaye, herhangi bir karakter bize vermeyen filmlerden bahsediyorum. Çünkü özellikle onlara festivalin de festivali film diye gösteriyorlar bize ama bu onlar değil yani bu Evet. iyi örneklerinden bahsetmiyoruz. Gerçekten üstten bakış sergileyen bütün filmlerden bahsediyorum. Evet. Sevdiniz mi? Yani uzun metrajı ve bundan sonra nasıl devam Ben etmeyi düşünüyorsunuz? tabii ki ben hani senelerdir gönlümde bir aslandı bu. Bir gün kendi yazdığım hikayelerle olacak diye düşünüyordum ama gerçekten Erdi araya bir parça soktu yani. Gerçekten dedi ki bunu yapalım. Ben de ve dedim ki Ama orada evet uzun bunu zaman yapalım. birlikte çalışmanın da bir artısı var. Evet herhalde. evet ya onunla bir süredir zaten hani ben işte iş yaparken o dramalarla ilgileniyordu. O yüzden hani birbirimizi tanıyorduk. O da biliyordu benim buna karşı çıkamayacağımı. Ama çok tabii ki büyük bir keyif yani sinema. Çünkü televizyonun kendi içinde bir dinamiği var. O dinamikte karakter anlatırken bazen şöyle olabiliyor. Yani bu kararı verdi ama hayatı o kadar da kötü olmasın. Hani etkilenmesin bu karardan gibi süper kahramana dönüştürülen böyle bir pelerin olmayan süper kahramanlar çektiğimiz için burada Evet. çok güzel. Yani bu film mesela bu film özelinde söyleyeyim. Yani bütün karakterlerim hata yapıyor. Evet. Ya en iyisinden empati Hepimiz kurduğumuz gibi. kadınlarından erkeğine kadar herkes hata yapıyor. Bedelini ödüyor. Özürler dileniyor. Yani bu hayatta karşılığı olan şeyler. Evet. Bu kısmı çok hoş bir şey yani bence hikaye anlatma kısmında. Aynen. Ya usul usul gerçeklerle yüzleşmek. Yani bazen acıyı da yüzleşebiliriz. Öyle de olabilir. Ama genelde dediğiniz gibi hep o taraftan bakılıyor. Böyle bakılması da çok hoş, çok naif ve ya neyi paylaşımı, neyin derdi, neyin kavgası, neyin gerilimi hani
sonuçta akıp gidiyor hayat aynı oradaki gibi. O yüzden bence hani kendimize iyi hatta ben biraz böyle Ertem Eğilmez filmlerinin o şey havası vardır ya, tatlı, bazen güleriz bazen ağlarız. Yani tam öyle demiyorum. Sadece bazen bana hissettirdiği şey öyle oldu ki bu özlediğimiz bir şey. Evet, kesinlikle. Çünkü bundan Çok- uzaklaştık. Evet. Çok özlemişler gerçekten bu arada. Bir arada biz de özlemişiz Evet. yani. Yaparken de özlemişiz. Ya bu benzetmeyi herkes yapıyor. Ben bundan gurur duyuyorum. Yani ben hala birçok insan gibi belki oturup o dönemin filmlerini izliyorum. Zeki Öktenleri izliyorum. Evet. Atıf Yılmazları izliyorum. Ertem Eğilmezleri izliyorum ve orada izlerken aslında biz neyi özlediğimizi farkına varmadan izliyoruz. O zamanları mı özlüyoruz? Bu anlatılma, hikaye anlatma şeklini mi özlüyoruz? Hikaye anlatma şeklini Evet, özlüyoruz evet. bence. Yani o naifliği Çünkü o zaman da ya özlüyoruz bence. 70'lerden bahsediyoruz. Yani az sonra darbe olacak Evet. ama ne filmler çekiliyor. Evet, evet. Kibar Feyzo gibi bir O gün film de var şey mi mesela diyelim bu o ülkede. zaman, yani hani bu kadar problem var böyle ama orada da bir toplumsal gerçekçilik var. Var. Ama Hem de anlatım tarzı çok farklı. çok ciddi Halka bir ulaşıyor. Evet, Önemli olan halka aynen, ulaşması. ulaşmak, Evet. tabii. O yüzden Yukarıdan mutluyum. bakmıyor. Yani bu tarz bir benzetmek için çok mutluyum yani. Aynen öyle. Aslan Hanım, oyun da var. Oyun heyecanı da var. Ben küçücük oraya da bir parantez açmak istiyorum. Şimdi hani bu film çok güzel. Sizin hayatınızda da evet bir yeri Nur Sürer'le oynamak zaten dediğiniz gibi sizin için önemli. Ama birazcık oyundan bahsetseniz. Yani evet, oyun var. O yüzden ben festivallerde pek bulunamadım arkadaşlarım. Evet. Bu benim ikinci izlemem oldu. Hı hı. Melih Cevdet Anday'ın müfettişlerini oynuyoruz. Engin Epileri yönetiminde. Erkan Kolçak Köstendil, Burak Altay, Kadir Çermik'le birlikte oynuyorum. 13 senedir yapmadığım bir şeydi tiyatro. Evet. Tekrardan 13 sene sonra bu ekiple geri döndüm. Biraz yoruluyorum çünkü ben fasılasız bir iş bitiyor, öbürüne başlıyorum ya da oyunlarım oluyor ama güzel yorgunluklar bunlar. Oraya da bekleriz efendim. Evet, mutlaka çok isterim. Onu ayrıca zaten bir gün yine oturur konuşuruz. Onu da programda yer vermeyi çok isterim. Yani, sinema, tiyatro neticede o kadar hani besleyici ve herhalde birbirini çok besleyen şeylerdir. Hani sinema filminden kalkıp tiyatroya geçmek yani bir oyuncu için çok güzel. Yorucu. Yorucu Yorucu. ama hani şeyleri, biçimleri farklı, Evet. tavır farklı. Orada başka bir şey öğreniyorsun, burada başka bir... Bizim galiba öğrenmenin sonu olmayan tek meslek bizimkisi. Evet. Ben bu yüzden kendi mesleğimi çok seviyorum. Her projede bir şey öğrenebilme gibi bir imkanınız var. Bu kısım beni çok besliyor. Evet. Bir de sanki böyle tiyatro ile sinema aynı şey mi? Yani oyunculuk aynı şeymiş gibi ama dinamikleri farklı. Hele dizi daha da farklı. Hani böyle beynin farklı tarafları devreye giriyor mu? Ya sağ el kullanmak ya da sol el kullanmak gibi de olabilir zaman zaman diye de düşünüyorum. Yani oradan oraya geçmek aslında o kadar da kolay değil. Değil, yani benim oynadığım oyun üzerinden konuşursak orada daha fazla bir beden kullanımı, daha absürte yakın, uyumsuz dediğimiz ve daha büyük oyunculukların istendiği bir alandı. Sinemada öyle değil, daha gerçekçi, daha içe dönük, daha minimal Evet. oynadığımız için o biraz evet zorluyor ama hani burası da bunu istiyor deyip orayı vermek de, oraya da uyumlu olabildiğini görmek de hani oyuncu bireyi için iyi bir duygu diye düşünüyorum ben. Evet. Bazen hani çok rol biçilir ya insana. Sadece komedi ya da sadece dram gibi ama sizde öyle bir şey yok. Yani İnat çok... ediyorum çünkü ben inatçı bir karakterim. Bekliyorum. 3 sene falan ara veriyorum. Ayağı sıkmak gibi bir şey Evet. aslında ama bekliyorum. Evet. O aslında bir risk de bir taraftan ama hani içinizden öyle Evet, geliyor. öyle gibi. gelince öyle oluyor. Ama başarı da öyle geliyor Teşekkür neticede. ederim. Ne Bir mutlu bana. taraftan da. Osman Bey sizin de çok farklı rollere yani tip olarak da çok değişiyorsunuz. Zaten oyunculuk olarak da çok iyi altından kalkıyorsunuz. Biz belki yani şöyle düşünüyorum. Her rolde görebiliriz. Yani bunun ucu bucağı sınırı yok sanki Evet, sizde. bazen düşünüyorum tek bir rolle böyle ünlenip sadece o rolle mi bütün kariyerimi bitirseydim daha kolay bir kariyer olurdu benim için. Çünkü Aslan'ın demin söylediği gibi o da bir risk Evet, oluyor. evet. Sürekli yüzünü değiştirmek, sürekli tavrını, karakterini, türünü, Evet. janrını değiştirmek. Onun da biraz acısını çekmiyor değilim Evet. ama böyle mutluyum galiba. Evet, orada da zaten hani farklarınızdan biri de o zaten. Yani neticede hani o yolda ilerlemekte riskli bir taraftan da. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Biz teşekkür ederiz. Herkesi sinemaya bekliyoruz. Evet, herkesi Evet. bekliyoruz. Buyurun Hele bu gelin. dönemde vizyona film yani çok çok kıymetli. Bir de gerçekten keyifli, böyle insanların umutla, mutlulukla çıkacağı bir film olacak. O yüzden kaçırmasınlar. Aynen o zamanı ayırmaya değecek, Değecek bir film. kesinlikle. Evet, bir de Sinemaya böyle gitmeye ailecek zamanı. izlenecek, mahallecek Evet. gidebilecek Evet. gerçekten o Yeşilçam gibi
Adile Naşit'in mahalleyi Evet, toplayıp evet, götürdüğü gibi evet. gidilebilecek bir film gerçekten. Benim annemler öyle gidecekler. İnegöl'de Bütün galiba mahalle. göster. Evet, Evet, evet. yani Bütün bütün mahalle bir site gidecek. otobüs tutup Evet. Rusya'ya gidip izleyecekler. Ama Güzel. bu film öyle bir film. Evet, Güzel. evet Yani öyle. hani çok güleceksiniz, çok şu değil yani. Evet, Umutla çıkacaklarına söz Evet. veriyoruz galiba ya. evet, evet. Gerçek bir film. Evet. Sinema. Oh iyi ki yapmışız. Evet, Oh, Ah, evet, ne evet. güzel. Oh, iyi ki biz de bu röportajı yaptık ve bu da kayıtlara en azından benim YouTube kanalımda geçti. Çok teşekkür Biz ederim. teşekkür Teşekkürler, ederiz. sağ olun. Daha Ayağınıza nice sağlık. böyle güzel filmlerde, güzel projelerde Umarız. İnşallah. görüşmek üzere. İnşallah. Evet, röportajı izlediniz. Ne yapıyoruz? Toplanıp çıkıp Mukadderat filmine gidiyoruz ama bu videoyu da beğenmeyi unutmuyoruz, abone olmayı unutmuyoruz. Yeni programda görüşmek üzere.